And you lost. Yeah. Ulan kumara döndük bir anda be. Hadi bakayım. Abi bu ne? Ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ya. Mangrove ormanlarında yetişen bu ağaç kurduğunu Filipinler'de insanlar tüketiyor hayatta kalmak için. Tasty, right? Yollar mükemmel abi, mükemmel. Diyorum ki acaba ben mi abartıyorum? Yok abi, yok, gerçekten çok güzel ya. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Good morning my friend. Yine bir şafak. Sabah 5:30. Melih kardeşiniz yollarda. Korona veda ediyor ve bilet işlemlerini halletti. Gelmişken size de hemen bahsedeyim. Ben şehirden aldım bileti ama biletin orijinalini almak gerekiyor. I am okay my friend. Velhasıl dostlar, yeni bir günden, daha gün doğmadı bile, hepinize selamlar. Bugün nereye gidiyoruz? El Nido'ya gidiyoruz. Bir başka merak ettiğim yer, Filipinlerin bir başka turistik destinasyonu. Yine hem turistik olmayan yerlerini göreceğiz. Belki böyle hamakla beraber bulduğum gelişi güzel iki kokonat ağacının arasına hamamı kurup orada belli bir gün geçirmeyi düşünüyorum. Yine bu şekilde günlerimize başlayacağız. Sabah ne oldu ama? Sabah Allah bana yürü ya kulum dedi. Nasıl oldu? Sabah kalktım. Dün akşam hostelimin ücretini ödeyememiştim. Çünkü sabah erken ayrıldım. Ondan sonra yanımda nakit yoktu. Onlarda da kredi kartı yoktu. Derken en son bugün sabah için El Nido'ya gidecektim. Sonra tabi orada kimse yok. Onlara da mesaj çektim. Dedim ki arkadaş ben gidiyorum. Burada parayı verebileceğim kimse var mı? Tabi cevap gelmedi. Ben de böyle parayı bıraktım masaya. Oradan sonra kayıt altına aldım. Arkadaşlara da göndereceğim şimdi. Sonra adımımı attım dışarı. Dedim ki yürürüm. 1.8 kilometre var. Çünkü şimdi sabah tarifesi dedim kesin bindirirler böyle. Kimseye güven olmaz. Yürürüm dedim tıpır tıpır ki çoğu kişi de yürüyor. Adımımı attığım gibi iyi bir adama denk geldim. Vicdanlı bir herife denk geldim. Fahiş fiyat çekmedi bana. Hatta dedi ki 100 rupi 100 peso yani 75 liraya götürürüm ben dedi. Vallahi dedim adamsın, adamın dibisin. Neticesinde ne güzel başladık yani. Dolandırılmadan, gönül rahatlığıyla başladık. Beni bekleyen 5-6 saatlik bir yolculuk var dostlar. Dedim ya burada ulaşım çok kolay değil. Her yer ada abi. Her yere ya feribotla gideceksin ya da uçakla gideceksin. Uçak zaten çok fahiş fiyatlar. Feribotlar da baktığın zaman ne kadar abi? 1500-2000 liradan aşağı feribot yok. Buraya gelirken de 1500-2000 vermiştim. Şimdi gideceğim 4-5 saatlik yere de 1500-2000 saat verdim ki buraya gelirken 24 saat yolda ayırdım. Ben pek plansız bir gezginim. Bugün onu size ispatlayacağım, göstereceğim. Kahvemizi içelim, biraz kendimize gelelim, sonra yol alalım. Bu arada gelecek olanlar için şöyle küçük bir bilgilendirme yapayım. Fiyatlar 2500 Filipin pesosundan başlıyor ve bunun yanında genelde sabah erken saatleri de var. Buradan El Nido'ya giderken 6-6.30 arasında var. El Nido'dan buraya gelirken de saat 12.30 civarında. Onu da şöyle size söyleyeyim. Bekleyeceğimiz yer burası. Hello my friend, good morning. How are you? Elveda Koran. Seni özleyeceğim. Adam kaç yaşında bak. Yok şöyle torun sevme yaşındayım dememiş. Dünyanın bir ucundaki dağa gelmiş. Belki de onu bu zindede tutuyor. Ama şunu anlıyorum. Çoğu videoda söylüyorum. Abi insanların seyahat etmeye bakışı çok farklı ya. Bana diyorlar ki çok gezenin ayağına pislik bulaşır. Bu adamlar 80 yaşında veyahut da 18 yaşında hala yollarda oluyor. Hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hala konfor alanını terk edip yeni deneyimlerin peşine düşüyor. Bu arada gideceğimiz feribot bu. Bakalım. Umarım dalgasız, mide bulantısız bir yolculuk olur. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Cüzdanımız yanımızda, telefon yanımızda, kamera zaten çekimde. Evet, hazırız dostlar. 4-5 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Gözümü açıp kapayıp El Nido'da olmak istiyorum. Ve 3-4 saatlik yolculuğun ardından çok şükür karaya ayak bastık. Arkadaşlar ilk izlenimimi söylüyorum. Arka tarafta asker agalarım bekliyor. Muhtemelen özel kuvvetler gibiler ya hepsi. Tam böyle teçhizat. Ve limanına da geldik buranın.
büyük yerlerinden, buranın görülesi yerlerinden, şimdi ben gemiyle yolculuk yapıyorum veyahut da feribotla yolculuk yapıyorum ya. Eğer siz mesela Türkiye'den veyahut da daha farklı bir yerden geliyorsanız direkt abi El Nido'ya uçabiliyorsunuz. Burada bir havalimanı var. Buradan uçup mesela direkt Korona geçebilir. 2 yerde toplam bir hafta 10 gün rahat rahat harcayabilirsiniz ve çok keyifli de olacaktır muhakkak. Ama tabii biz şimdi o odadan bu odaya sıçradığımız için çok fazla böyle yollarda hem enerji sarf ediyoruz hem de tabii ki maddiyat sarf ediyoruz. Ama buna değiyor mu? Şu ana kadar kesinlikle değiyor. Kalacak yerim yok şu anda. Panik de yok. Buluruz muhakkak ama önce karnımızı doyurmamız lazım. Hostelde kalmanın avantajı ne biliyor musunuz? Dün birileriyle tanışmıştım. Dediler ki ya Meytliler tam bir parti yeri, çok kalabalık. O yüzden dedi böyle şehrin dışında eğer bir yer bulursan rahat dinlenirsin dedi. Her neyse önce karnımızı doyuralım. Ve tabii size de etrafı göstereyim. Birçok konaklayacak yer varmış, birçok yemek yiyecek yer varmış. Hepsini burada deneyimleyeceğiz. Ama benim de niyetim aslında biraz uzaklaşıp bir tık uzakta kalmak. Yani çok yakın bir yerde kalmak istemiyorum. Nasıl tuktuklar çok farklı ya. Benim Sri Lanka'da tuktuklarla alakası yok. Gerçi motor gibi bu tuktuklar. Biraz daha farklı. Ben öyle şimdi gelişi güzel gidiyorum. Abi uzay aracı gibi he valla. Tam bir köy havası ya. Turistik köy havası. Sırt çantalı gezginlerin tercih ettiği yerler. Motobike diyor bakın. Hello my friend. Hello. Do you rent motorbike? Yes, sir. Really? Okay. For one day how much? Depends. The small one is 500. Okay. For Honda Click is 700. 1500 for the big scooter. 500 peso arkadaşlar günlüğü. Thank you my friend. Genelde turları nasıl hallediyorlar biliyor musunuz? Geliyor abi adam. Akşam yemeğini yerken şu tur yazan yerler var ya zaten onlar hep açık. Onlarla konuşuyor. Ertesi günü sabahına hemen turunu alıyor. Kaldığı yerden de adamı alıyorlar. Tura getiriyorlar. Adam neredeyse bir gün yani sabah 8'den akşam 4'e 5'e kadar turda oluyor. O şekilde hallediyor. Yani böyle çok planlı, programlı. Tabii ki muhakkak öyle yapanlar da vardır da. Bak hep bu arkadaşlar hem tur satıyorlar hem motosiklet kiralıyorlar. Yani burada herkes her işi yapıyor. Şu abimize sorsak mesela o bile hemen bana yardımcı olur ya motosiklet kiralama konusunda. Paradise Kiss mesela ben burada yiyeceğim. Gerçi burada gayet dekorasyon güzel ama fiyatlar ne kadar biliyor musunuz? Cheeseburger 120 yani 70-100 lira falan. Evet dostlarım. I hope you enjoy. Arkadaşlar şöyle bir motorla yolculuğuma devam ediyorum. Günlüğüne 500 peso dediler. 500 peso da 350-400 liraya yakın bir para ediyor. Burada motorsuz gezmek zor. Yani tuktuğa verseniz zaten bir günde çok rahat bir şekilde toplam 4 günde harcayacağınız parayı bu motorla çıkarabilirsiniz. Bir de istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. O yüzden motora devam abi. Ve motorumuzu aldık. İnternetten doğaçlama bir yer baktım. Abi El Nido Kamp diye bir yer var. Yolu bayağı bir bozuk ama böyle cennetten bir köşe gibi. Şehre yakın olmak istemedim çünkü tam olarak bunu istiyorum abi. Tam olarak böyle şehirden uzak, kendim kalabileceğim, sessiz, sakin, denize yakın bir yer bakıyordum. Burada da böyle bir yer varmış. Yani hiç yer falan tutmadım. Direkt bu şekilde geldim. Bakalım nasıl yaşayanlar var. Mutfakları var. Abi bana şu yeter işte bak. Bu kadar yeter. Fazlasında gözüm yok gerçekten. Baksanıza abi. Oğlum ne güzel yapmışlar ya. Evet. Çadırlar da yapmışlar. Abi çok basit ama mükemmel. El Nido Beach Camp. Bakın abi. Abi bu ne? Ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ya. Şuraya bakın hiç kimse yok. Su tertemiz. Sıfır dalga. Karşıda müthiş manzaralar. Abi ben burada kalırım. Bu arada ben hamamla beraber geziyorum. Bende de şöyle bir hamak var. Hatta ilerleyen zamanlarda diyorum ki ya şöyle gir ormanın içerisine veyahut da deniz kenarında böyle bir yer bul. Hamağını koy. Uzan diyorum. Evet. Çok iyi. Çok çok iyi. Arkadaşlar elimizi yüzümüzü yıkadık. Ve artık yerleştik. İlk izlenimimi söyleyeyim. Çok bakir, çok sessiz, huzur verici. Tabii ki hemen mangomuzu da sipariş ettik. Şimdiki 2 gün kadar burada kalacağım. Hemen geldiğim gibi zaten davet ettiler. Bunun lokal böyle bir akşamında yerlilerin, lokallerin toplandığı bir yer varmış.
Akşam 8'de oraya davet ettiler. Eğer fırsat olursa oraya gideceğim. Bugün dolu dolu geçecek. Yani aslında yol yorgunluğu da var. Bir yandan dinleneceğim. Bir yandan da burayı size göstereceğim. Çok güzel bilgiler aldım. Özellikle şu karşı taraftaki adada güzel yerler, güzel sahiller varmış. Dalış noktaları varmış. Ve insanlar çok kibar. Birkaç kişinin geldiği, ailelerin geldiği, çadırlarda konaklanılan, böyle bungalovlarda konaklanılan bir yer. Ben de tek kişilik bir çadır tuttum. Uzun süre sonra çadır kamp yapacağım. Ve Filipinler'de bayağıdır zaten isteğimde vardı. Hatta o yüzden hamamı bile getirmiştim. Bakalım, burayı yaşayacağız güzelce. Hadi size biraz etrafı gezdireyim. Şimdi bu videoyu izleyen muhtemelen insanlarda iki düşünce olacaktır. Ya orada kalınır mı? Bir böyle, bir de ya kardeşim çok güzel yer seçmişsin diyecek olanlar olacaktır muhakkak. Neden? Şimdi her gittiğim yerde diyorum, baktığınız açıya göre manzara değişir. Şimdi şuraya baktığımız zaman çoğu insan belki manzarayı görebilecektir ama burada böyle böcekler de var. Bu böcekler zararsız ve bu böcekler buranın böyle kazıyorlar ve altında yaşıyorlar. Yani toprağın altında yaşıyorlar. Bak nasıl eşeliyor, bak. Böyle böcekten korkan insanların tercih etmeyeceği bir yer. Ama bizim gibi doğayı seven insanların da tercih edeceği bir yer. Şöyle bir güzellik var ki bir kere çok sessiz, çok sakin. Tam böyle hamakla kafa dinlemelik bir yer. Bir de şöyle küçük bungalovlar yapmışlar. Flame çadır daha doğrusu. Bunun da burası açılıyor. Böyle burada yatarken burada oturuyorsunuz abi. Şöyle bir manzara karşıda. Çok sessiz, pöfür de esiyor gölge olduğu için. Bir de hala erken saat. Bugün ben 5'te sabah operasyonu gibi kalktım. O yüzden bir tık gün uzun olacak benim için. Mangrove ormanlarında yetişen bu ağaç kurdunu Filipinler'de insanlar tüketiyor hayatta kalmak için. Vallahi ben yemeye cesaret edemedim ama arkadaş sağ olsun şimdi bana gösterecek. Kendine öyle bir baharat yaptı. Şöyle göstereyim size. Chili. Vinegar. Wala pa kuya. Ay, nandiyan si Mar. Ano that? Tasty, right? Yeah. Natokan ko. Wow. How is the taste? Salty? Yeah. Salty, right? Delicious. Abi yedikten sonra bana da soruyor ister misin diye. Dedim abi yok, kalsın. O kalsın, onu da denemeyelim. Ve şimdi nasıl abi, benim bilmiyorum, benim gözümde burası çok güzel. İzleyicilerim, değerli izleyicilerim, sizin gözünüzde burası nasıl? Biraz etrafı gezelim ya. Size etrafı göstermek istiyorum. Burayı çok beğendim. Buradan çıkmadan günlerce yaşayabilirim ama biraz etrafı da görmek lazım. Muhtemelen ben buraya bilmiyorum ama herhalde birkaç gün kalacağım gibi. Arkadaş gerçekten ben abartmıyorum ya. Yollar mükemmel abi, mükemmel. Diyorum ki acaba ben mi abartıyorum? Yok abi yok, gerçekten çok güzel ya. Benim kelimeler şu anda yetersiz kaldı Filipinleri anlatmak için. Bu arada bu El Nido adası yanlışlıkla keşfedildi. Japon bir dalış ekibi bölgeye geliyor. Tekneleri arıza yapıyor. Mecburi olarak El Nido adasına, böyle buradaki ıssız adalardan bir tanesine yanaşıyorlar. Akşam üzeri oluyor bu olay. Sabah bir kalkıyorlar, bir bakıyorlar. Abi ortalık cennet gibi. Turizm açılmasından bahsediyorum, yani keşfedilmesinden ziyade turizm açılmasından bahsediyorum. Sonra da buraya ilk işte konaklayabilecekleri yeri inşa ediyorlar. Ve böyle hem dalışçılar hem diğer turistler buraya geliyor. El Nido kelime kökü olarak yuva anlamına geliyor dostlar. Peki neden bu ismi vermişler diyeceksiniz. Kireç taşlarının erimesiyle oluşan kaya çapısı var ya, böyle dik sivri yerler. Şimdi buraya ebabil kuşları yuva yapıyor. Ve ebabil kuşları ağızlarından ürettikleri salyalarıyla beraber bir yuva oluşturuyorlar. Çinliler de bu yuvalardan çorba yapıyor arkadaşlar. Bunları yiyor ve çok şifalı olduğunu söylüyorlar. Buraya Çinliler gelip bu ebabil kuşlarının yaptığı yuvaları almaya geliyorlar. Gelirken de işte ipek getiriyorlar. Ellerinde ne varsa takasa giriyorlar buradaki insanlarla beraber. Buradaki ebabil kuşlarının yuvaları burayı bir ticaret merkezi yapıyor. Çinliler ticarete geliyor. Sonra tabi malumunuz İspanyollar burayı sömürmeye geliyor. Uzun bir süre onlar kalıyor burada. Bir süre ismi değişiyor buranın. Farklı bir isim koymuşlardı. Şu anda adını hatırlamıyorum. Ama Fransız gidince tekrar buranın adı El Nido oluyor. Yani yuva anlamına geliyor. Sonra da geçen zamanla beraber tabii ki burası
turistlerin yuvası haline geliyor. Şu anda bir turist yuvası gibi olmuş. Böyle bir hikayesi var. Yine bir hatırlatma yapayım. Bu videolar kolay çekilmiyor. O yüzden beğeni, yorum, hype'larınız benim için çok önemli. Beni yazdığınız yorumlar, eleştiriler aynı şekilde yapıcı eleştiriler, hakaret olarak değil. Beni motive ediyor. Daha fazla kitlelere ulaşmamı sağlıyor. Daha fazla kitlelere ulaşabilirsem daha fazla izlenirim. Daha fazla izlenebilirsem size daha iyi içerikler sunabilirim. Daha kaliteli ekipmanla içerikler sunabilirim. Yani bir nevi bizim hikayemiz kazan kazan gibi. Bugün gittiğim eğlence, kutlama, inanç üzerine bir kutlama olabilir. Çünkü niye? Buraya abi İspanyollar geldiği zaman hemen kiliselerini açıyorlar buraya. Hemen misyoner faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Amaçları çünkü burada inançlarını yaymak, Hristiyanlaştırmak ki Hristiyanlaştırıyorlar da. Bu ülkenin %80'i Katolik. O yüzden böyle bir tarihi de var. Ve El Nido'nun merkezine geldik. Caddelerine, sokaklarına muhtemelen. Aynen abi. Deniz ve deniz ürünleri burada. Bak abi. Kaya deyip yemezsin, taş deyip yemezsin. Burada tüketiyorlar bunu. Sağlı sollu. Turların kalktığı yer muhtemelen burası olsa gerek. İnsanlar yavaş yavaş turlardan dönüyorlar. Vay be. Burada da tabii ki bir tura katılacağız. Belki 2 tura katılabilirim. A, B, C, D diye turlar var. A ve C turlarını önerdiler. Buranın en geniş sahillerinden. Ve burada şey fark ettim. Çok turistik olduğu için ki şu ana kadar gördüğüm en turistik yerlerden bir tanesi burası. Seçenek çok fazla. İmkan çok fazla. Herkes de eşiyle dostuyla gelmiş. Ama hala da böyle bir sahil kasabası havasında. Hani böyle sunilik yok. Bazı yerler vardır çok sunidir ya. Turistiktir ama sunidir. Burasında öyle bir şey hissetmedim. Fiyatlar nasıl? 200-300 bandında. 200-300 bandında ne kadar ediyor? Yani 200 lirayla 300 lira, 400 lira arasında değişiyor. Vegetables'lar 150-200. Buraya hem kendim göreyim hem de size göstereyim diye geldim. Şöyle ilk izlenimi böyle. Hello my friend, how are you? Good. Bayağı hediyelik eşya satan yerler var. Ve turistik yerlerden tabii ki lokal hayata geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar ama bura bana şey hissettiriyor ya, o vibe'ı veriyor. Böyle kendinizi turistik bir yerde hissediyorsunuz. İnsanların artık buradan gelip akşam yemeği için bakındığı saatler, bu saatler. Ben de ufak bir şeyler atıştıracağım ama onun için tekrar lokallerin olduğu yere gideceğim. Yani kendi kutlamaların arasına gideceğim. Sabaha kadar kutlama yapacaklarmış. Thank you so much my brother. Şimdi yol alıyoruz. Dostlar, halkın arasına girdik. Neymiş abi? I love man luck. Bu nasıl bir hayvan abi bu? Karides. Ha, karides. Demek buranın karidesi meşhur ha. Şimdi bugün sabaha kadar eğlence varmış. Daha yeni yeni insanlar tezgahlarını açıyorlar. Valla ben de direkt dedim ki buraya geleyim, size buraya göstereyim. Stand kurulmuş. Bir de bağımsızlık mücadelesi mi ne? Sabaha kadar hem dans edecekler, hem oyunlar oynayacaklar, hem yemekler yenecek. Hello my friend. Good. Bakın burada kuleler kurulmuş zaten. Ben size buralar daha kalabalık olmadan şöyle bir göstereyim etrafı. Ne var ne yok. 3 tanesi 100 lira diyor bak, 70 lira. Şu an köydeyiz. Yerde biraz hello my friend. Yerde biraz plastik falan var ama şunu fark ettim. Burada bu pet şişelerin kullanımı, pet şişe değil de plastik kamışlar falan var ya, onların kullanımı yasak diye biliyorum. Mesela benim kaldığım yerde de işte milkshake içmek için olan kamışı camdandı. Dikkatimi çekti. Abi adamlar kendi ellerindeki imkanlarla eğlenmeyi biliyor. Bu ne? Kartlı bir oyun. İlk defa gördüm bunu. Daha önce gelen var mı aranızda? Nasıl oynanıyor? Ana, pamuk şekeri. Beni çocukluğuma götürdün be Filipinler. Hello. Otomatik bakın ayağıyla çeviriyor. Çocuklar için böyle park yapmışlar. Ana şu altın gibi bize de çikolataları falan vardı Türkiye'deyken. Hello. Hello. What is this? How like a process? How play? Yeah, like this. Where's the dice? What color you pick? Like this, red, then full. Abnormal. Ah, and you lost. Yeah. Okay. You try. I will try. Okay. Yeah. What color? Ulan kumara döndük bir anda be. Hadi bakayım. Yellow? Yellow, yeah. Okay. There is yellow, right? Okay. Are you ready? Yeah. No yellow. No yellow. Yeah.
Who? Okay. Two white, then Okay. One more time. Ha geldi. you Yine won. kazan. You won. Yeah. Maya kazandım arkadaşlar. Bu kadar param oldu. Second. Oyunun adı Color Game'miş. Agam kumara fena düştü. Okay, one more, guys. Okay. One more, guys. Oh, Oh, yellow! Yes, let's I go! lost. Okay, okay, okay. Thank you so much. Okay, it's okay. Burada çocuklar oynuyor. Bak. What's up, man? What's up, bro? Good. Which country you from? Türkiye. Turkey? Turkey. How many long been in here? Here, one day. Today my first day. It's your first day? Yeah, bro. So how is it? Bro, it was perfect. Start really good. Perfect life. Ulan ben bayağı bir böyle takıldım. Hiç de anlamam bak gerçekten. Ama ile kazanıyoruz işte. Neyse şaka bir yana. Kumarda her zaman masa kazanır arkadaşlar. Ben ufak çaplı bir şeyler yemek istiyorum. Denemek istiyorum böyle bir street food tarzında. Bakalım burada ne var. Hello. This is street food. Aa, burger. Arkadaşlar burada burgerlar varmış. Fiyatlar da bak 50 peso, 50 peso, 85 peso. Yani ne kadar söyleyeyim 50 peso olsa zaten 35-40 lira. 35-40 liraya burger var. Saat 6'da başlayacak dediler ama saat 6'yı geçti. Oo, ses sistemlerine bak. Abi hep enerji var ya. Bak gerçekten halkın eğlencesi, enerjisi. Hello my brother. Farklı oluyor. Burada dans falan da edecekler bu kardeşlerim benim. Burada gösteriler olacak. 3. Manla Festivali. Bak 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 bak. Barangay Mangal. Ben de köyün delisi gibi geziyorum ortada ha. Biri diyecek ki oğlum sen ne yapıyorsun burada? Kendi kafana göre geziyorsun. Şimdi yemek yenilen yerler şu yukarısı. Şuraya bir bakalım. Ya bak herkes ekmeğinin derdinde. Arabanın arkasına bir tezgah açmış. Dondurmacısı vesairesi. Herkes bir şeyler satıyor. Ve sabaha kadar da bugün tabi. Hello. Güzel. Daha kalabalık başlamadı. Kalabalık başlayacak daha. Oo, mozotları taşıyorlar. Mangallar yanıyor. Mozotlar geliyor. Hello. Barbecue. Yeah, it looks good. Burada neler var? Bak, ha, tezgahlar. Abi ben erken gelmişim. Yeni yeni tezgahlar açılıyor. Ama şey gördüm. Şurada. Ha. Ha. Bar rules. Bar rules. Yeah. Okay, okay, I got it. Bar rules in the Philippines. If you're still standing, you need another drinks. Aa. Eğer burada diyor dikiliyorsan diyor bir başka bire ihtiyacım var diyor. Öyle kuru kuru gezme diyor. Yani anlayacağınız. Dostlarım bir şeyler atıştırdık, bir şeyler yedik. Bugün size Koron'dan başlayan yolculuğumun El Nido ayağını göstermeye çalıştım. El Nido'daki ilk günüm böyleydi. İlk izlenimimi söyleyeyim. Çok turistik, gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Akşam üzeri bir festivale denk geldik. Tatlı böyle bir görüntü aldık. Buradaki hayattan. Neticesinde bir günün daha sonuna geldik. Yarın ola hayrola bakalım yarın ne yapacağız, ne edeceğiz hep beraber izleyip göreceğiz. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri de açın ki videoları kaçırmayın. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızı tekrar bekliyor olacağım. Kardeşlerimle beraber Filipin El Nido'dan hepinize selamlar. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.